Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu minik civciv elbisesinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Önce kullandığım malzemelerden bahsedeyim. Elbise için 100 gramı 330 metre olan bir bebe yünü kullandım. 150 gram yani yaklaşık 1,5 yumak ip gerekli oldu. 3,5 numara şişle ördüm. Elbise 1-1,5 yaş çocuklar için uygun oldu. Hemen ölçülerinden de bahsedeyim size. Beden genişliği hemen bu göğüs altındaki kısımdan 30 santimetre. Göğüs kısmının genişliği 20 santimetre. Boyu, toplam boy 44 santimetre. Üst beden boyu 16 santimetre. Etek boyu da 28 santimetre olmuş oluyor bu durumda. Elbiseyi iki parça halinde ördüm. Ön ve arka parçalar ayrı ayrı örüldü. Etek ucundan başlandı. Etek ucunda tırtıklı başlama tekniğini kullandım. Bakın bu sayede hem tok bir görüntüsü oldu etek kısmının hem de çok daha cici ve estetik bir görüntüsü oldu. Sonra V-ajur modelini uyguladım etek kısmında. 3 kere uyguladım bu modeli. Toplamda bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane model var ön ve arka parçalarda. 3'er kere de tekrar ettim. Sonrasında düz örgülerle devam edip bel kısmında eksiltmeler yaptım. Arada 4 sıra haroşa örgü uyguladım. Sonra göğüs kısmında yine aynı V-ajur modelini uyguladım. 3 tane model var ön kısmında da. Kenarlar haroşo, yaka kısmı yine haroşo oldu. Omuz kısımlarını ördükten sonra en son bu omuzlarda düğmeli yaptım. Bakın şöyle ön parçada düğmelerimiz var. Arka parçada iliklerimiz var. Siz dilerseniz düğmeli yapmayıp dikebilirsiniz. Yani düğme ve ilik yapmayıp bu kısımları dikebilirsiniz. Ya da ilikler önde olabilir, düğmeler arkada olabilir. Bebek biraz büyüdüğünde kullanabilmek üzere daha uzun örüp ön ya da arka parçayı sonrasında düğme yerlerini değiştirerek uzatabilirsiniz. Farklı kombinasyonlar üretilebilir bu modele dair. Dediğim gibi elbise 1-1,5 yaş çocuklar için uygun. Daha küçük ve daha büyük çocuklar için de tabii ki uyarlanabilir. 1 yaş altı, 6 ay, 9 aya kadar bebekler için bu etek kısmında mesela bir tane modeli eksiltmenizi tavsiye ederim. 12 ilmekten oluşuyor bir model. Bakın şöyle bir modelin başından bir sonraki modele kadar 12 ilmek. 12 ilmek eksilterek başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü etek kısmı oldukça bol. Sonrasında şu düz kısmı biraz kısaltabilirsiniz yine 1 yaş altı çocuklarda. Üst kısmındaysa isterseniz bu göğüs kısmını biraz daraltmak için bu modelin yanlarında şu an 5'er ilmek var. Onlardan 2'şer ya da 3'er ilmeği eksilterek yani bir 4-5 ilmek eksilterek göğüs kısmını 17-18 santimetre genişlikte örebilirsiniz. Daha büyük çocuklar için yani 2 yaş üstü 3 yaşa kadar çocuklar için etek kısmının aynı kalmasını tavsiye ederim. Dediğim gibi etek kısmı oldukça bol. Bel kısmında bu kesmelerde biraz daha az kesme yaparak bu üst kısımda 4 model olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Yani 12 tane daha az kesme yaparsınız bel kısmında. Bu üst kısımda 4 tane model olur. O genişlikte yeterli olur. Tabii ki bu etek boyunu ve bu üst kısmındaki göğüs boyunu da 3 yaşa kadar çocuklar için mesela alt kısımda 3-4 santimetre kadar, üst kısmında da 2-3 santimetre kadar daha uzun örebilirsiniz. Bu sayede farklı yaş gruplarındaki çocuklara da uyarlanabilecek bir elbise modeli olmuş olur. Ben çok severek ördüm. Sonuçtan da çok memnun kaldım. İnşallah sizler de beğenir ve yapmak istersiniz. O zaman dilerseniz birlikte yapılışına başlayalım. Evet, örgüye başlayalım. Jileyi ön ve arkası iki parça şeklinde öreceğiz ve etek kısmından başlayacağız. Etek kısmında yapılışını daha önce paylaştığım bu tırtıklı örgü başlama tekniğiyle başlayacağım. Bunun için bir tığa ihtiyacımız olacak. Ben 2,5 milim tığ kullanıyorum ama ipin kalınlığına uygun herhangi bir tığ da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi daha önce videoyu paylaştım. Burada da anlatacağım kısaca. Dilerseniz o videoya da sağ üst köşeden ve açıklamalar kısmından erişip izleyebilirsiniz. Bu teknik için bir parça artık bir ipe ihtiyacımız olacak. Herhangi bir ip olabilir yine bu ipte. Şimdi tığla
Şöyle önce bir tane ilmek alarak başlıyoruz. Şişim 3,5 numara bu arada. Şimdi bu oluşturduğum ilmekten itibaren şöyle bakın. İpi şişin altına gelecek şekilde tutarak ilmekler almaya başlayacağım. Bakın şu şekilde tığla sol elimdeki ipi çekerek ilmek oluşturuyorum. Şu an şişte bir tane ilmek oluştu. İpi tekrar şişin altından geçiriyorum. Hep ip şişin altında olacak ve üstten alacağım ilmeği. Bakın bu şekilde. 2 tane oldu. Devam ediyorum. 3 4 4 ilmek oldu. Devam ediyorum. 5 birkaç tane yapayım. Bilmeyenlerin izleyebilmesi için. Çok pratik bir işlem zaten. Kolaylıkla yapabiliriz hepimiz. Evet, 10 tane ilmek oldu. Bu şekilde başlangıç ilmek sayımız 123 olacak. Kaç tane ihtiyaç duyuyorsak o kadar ilmek alacağız bu artık iple. Ben şimdi 123 ilmeği tamamlayıp geliyorum. Evet, şişe toplamda 123 ilmek aldım. Sonra ipi şöyle ucunda sökülmemesi için biraz zincir yaparak biraz daha yapalım. Evet, yeterli. Şöyle bir kenara alıyorum bu yedek ipi artık. Şimdi asıl ipimize başlayacağız. Bir miktar kenar dikişini dikmek için burada ip ayırmak istiyorum. Şöyle bir miktar ayırabiliriz. Sonra örmeye başlıyorum. Düz örgü olacak elbisenin taban örgüsü. Şöyle bakın, bir miktar ucunda ayırdıktan sonra buradan itibaren örmeye başlıyorum ilk ilmekten. Şöyle ipi bağlıyorum. Düz örerek ilk sırayı tamamlayacağım. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta, bu sırayı mümkün olduğunca gevşek örmeye çalışalım. Sonra sökeceğiz çünkü bu kırmızı iple yaptığımız bu yedek ilk sırayı. Onu sökeceğiz ve şu an ördüğümüz ilmekler açığa çıkacak. İlmekleri kolay alabilmemiz için biraz bol örersek bu sırayı işimiz daha kolay olur. Düz örerek bütün sırayı tamamlıyorum. 123 ilmeğin tamamı. Evet, sıra sonuna geldim. Son ilmeği kenar ilmek düzgün durması açısından ters örüyorum. Son ilmekleri hep bu şekilde öreceğim. İlk ilmekleri de örmeden alacağım. Şimdi arka sırayı çeviriyorum. Örgünün arka yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzden ters örerek, ön yüzden düz örerek, yani bildiğimiz klasik düz örgüyü örmeye devam ederek bir miktar öreceğim. 8 sıra örmeyi planlıyorum. Yani düz ördüğüm sırayı bir sayarsam bu ikinci sıra. Sonra 6 sıra daha önlerden düz, arkalardan ters örerek 6 sıra daha örüp 8 sıraya tamamlamayı planlıyorum. Ondan sonra tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet, 8 sıra düz örgü ördüm bakın. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde. Şimdi şurada gösterirsem bakın, bu uzunluk, şu an ördüğümüz bu 8 sıra, bu çift lastik şeklinde yer alacak olan bu tırtıklı başlangıç, sonrasında çift lastik görünüyor burası. Şu kısmın uzunluğu olacak. Siz bu kısmı dilerseniz daha kısa, dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Bu tamamen görsel tercihe dayalı bir konu. Ben şimdi 8 sıra olarak yapıyorum. Şimdi
bu tırtıklı kısmı nasıl oluşturacağımızı göreceğiz bu sırada. Bunun için dolama ve kesme uygulamaları yapacağız. Şöyle başlıyoruz. Bakın kenardan ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir tane ilmek örüyorum. Sonra ipi öne alarak bir dolama, şu şekilde dolamayı yapıyor olacağım. Bir dolama, arkasından da bir tane sağ kesme yapıyorum. Böylece bir dolama bir kesme yaparak hem ilmek sayımı korumuş oldum hem de burada bakın bir ajur oluşturmuş oldum. Bu şekilde devam edeceğiz. İpi öne alarak bir dolama, arkadan gelen iki ilmeği birlikte alarak bir kesme. Devam ediyorum. İpi öne alarak sonraki iki ilmeği kesiyorum ve bir dolama ve bir kesme yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar bu uygulamayı yapacağız. Bir dolama, bir kesme, bir dolama, bir kesme, bir dolama, bir kesme. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, son 3 ilmekteyim. İpi öne alarak bir dolama, arkasından bir kesme yaparak kenar ilmeğine geliyorum. Onu da ters örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi bu yaptığımız uygulama, bu dolama ve kesme sırası, bakın bu çift lastik şeklinde, tırtıklı çift lastik şeklinde olan kısmın tam orta noktası olacak. Baştan 8 sıra ördük. Şimdi bu sırayı uyguladık. Bir 8 sıra daha öreceğiz ve ondan sonra geriye kıvırıp, yani bu şekilde başlangıç kısmına geriye kıvırıp dikeceğiz. Şimdi aynen baş tarafta olduğu gibi 8 sıra düz örgü öreceğim. Önden düz, arkadan ters olarak. Şimdi arka sıradayız. Bütün ilmekler ters örülecek o nedenle. Şöyle önce bir başlangıcını göstereyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bakın bu dolama yaptığım ilmek, onu da bu şekilde alıyorum ki ajur oluşsun. Ve diğer ilmekleri de aynı şekilde ters örerek devam edeceğim. Bütün sırayı tamamlayacağım. Sonra ön yüze geçtiğimde bütün ilmekleri düz öreceğim. Bu şekilde 8 sıra daha örüyorum. 8 sıranın bitiminde lastiği kıvırıp bu başladığımız noktayla birleştirmek üzere tekrar birlikte çalışacağız. Evet, 8 sıra daha düz örgü ördüm. Bakın bu dolama ve kesme yaptığımız sıra örgünün tam ortasında kaldı. Şimdi artık kıvırmaya ve başlangıç kısmı ile birleştirmeye hazırız. Şimdi bunun için önce şu ilk başta yedek iple ördüğümüz sırayı söküp burada açığa çıkan ilmekleri yedek bir şişe takacağız. Burada misinalı şiş kullanacağım. Çünkü buradan başlayacağız takmaya. Ama en son örmeye yine bu yönden başlayacağımız için ilmekleri sonra kaydıracağım şişin sonuna doğru. Şimdi bakın bu ilk başta şöyle beklemeye aldığımız ipi şöyle bir önce içinden geçireyim. Bakın zincir yapmıştık hatırlarsanız. Onları söküyorum. Ve şuradan itibaren şimdi ilmekler açığa çıkacak. Bakın. İlk ilmeği takarken özellikle dikkat edelim. Sökülmemesine. Bakın şurada şöyle. Şu ilmeğin sökülme ihtimali var. Buna dikkat edelim. Şuradan alıyorum. Ve sonra söküyorum. Bakın zaten bu şekilde kolaylıkla bu ip sökülüyor olacak ve ilmekler açığa çıkacak. Önce yavaş yapıyorum. Rahat görünmesi için. Bakın söküyorum ve oluşan ilmeği şişe takıyorum. Söküyorum ve ilmeği takıyorum. Yönüne şu an çok dikkat etmiyorum. Örerken düzeltiriz gerekirse. Bakın söküyorum ve takıyorum. Bu şekilde bütün ilk baştaki oluşturduğumuz bu ilk 123 ilmeğin hepsini
şişe alacağız. Çok kolay bir işlem. Sadece dikkat etmek gerekiyor ilmek kaçırmamak için. Bakın bu şekilde sökerken hemen ilmeği şişe alıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, ilmekleri almaya devam ediyorum. 118 ilmek oldu şu ana kadar. 19, 20, 21 ve bakın şimdi 123 ilmekle başlamıştık. Burada şu iki ilmeği birden almamız gerekiyor. Aksi halde bir tane ilmek eksik olur. Bakın şu iki ilmeği son ipin sonunda, son ilmekte bu iki ilmeği birden alıyorum ve tekrar çekerek bu ipi buradan çıkartıyorum. Bu iple artık işimiz bitti. Kendi örgümüze geri döneceğiz. Bu şişi aldığım ilmekleri bakın öbür ucuna doğru, şişin diğer ucuna doğru çekiyorum. Çünkü ip diğer tarafta ve diğer taraftan öreceğiz. İpin ucuna kadar getirdim. Bu şu an önde duran alt uçtan yeni taktığım şiş. Diğeri asıl şişimiz. Şimdi asıl şişimiz ve örgümüzün devam edeceği ip bakın burada. Şöyle ipimizi de bir düzeltelim. Burada. Şurada takılı. Dolayısıyla bu asıl şişimiz. Şimdi bu yeni taktığım şişi şöyle geriye doğru kıvırıyorum. Şu başlangıçta dikmek üzere ayırdığımız ip, onu kenara alıyorum. Ve asıl şişimin diğer ucunu, misinalı şişimin diğer ucu, yani sıra sonuna kadar takip ettim. Diğer ucunu alarak şimdi buradan örmeye ve birleştirmeye başlıyorum. Şimdi bakın ipimiz şu ilmekte en son, orada kaldık. Karşılıklı şimdi bu ilmekleri birleştireceğiz. Bakın şöyle yapıyorum. Önce öndeki şişten birinci ilmeğe şişimi geçiriyorum. Sonra arkadaki şişten birinci ilmeğe şişi geçiriyorum. İkisini birlikte alıp her iki ilmeği de şişlerden çıkartıyorum. Aynı şeye devam edeceğim. İkinci ilmekleri bakın önce önden sonra arkadan alıyorum. Birlikte örüyorum. Üçüncü ilmeklerdeyiz. Önce ön şiş, sonra arka şişten alıyorum. Birlikte örüyorum. Dördüncü ilmeklerdeyim. Önce önden, sonra arkadan alıyorum. Bakın bu ilmeği yönünü farklı takmışım. Hiç fark etmez. Bunu bu şekilde alıyorum. Zaten arkada kalacağı için çok da önemli olmayacak. Dördüncü ilmekleri aldık. Beşinci ilmekler. Altıncı ilmekler. İlmeklerin geliş yönüne göre alıyorum. Bakın bu şekilde iki tarafı birleştirmiş oluyoruz. Burası çift katlı bir lastik halinde oluştu ve alt kısımda da tırtıklarımız oluştu. Birkaç tane daha yapayım. Bakın önce önden sonra arkadaki şişten birer ilmek alıp birlikte örüyorum. Çok kolay ve pratik bir uygulama. Keyifli olduğunu da söylemeliyim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, her şişte son 2 ilmek kaldı. Onları da birleştiriyorum. Ve bu ikinci şişi artık kenara alıyorum. Onunla işimiz bitti. Ana şişimizle devam edeceğiz. Bakın bu örgünün ön yüzü. Ön yüzden yaptık bu birleştirmeyi. Arka yüzde düz örerek birleştirdiğimiz için bakın ters bir sıra oluşmuş oldu. Bu taraf ön sıramız oldu.
Bakın gayet hoş ve güzel oldu etek ucu başlangıç kısmı hazır örgülerde olduğu gibi. Hem çift lastik şeklinde yoğun ve tok duran bir görüntüsü var. Hem de tırtıklı olmasından dolayı sevimli, hoş bir görüntüsü oldu. Şimdi arka taraftan devam edeceğim. Artık yoluna girdi örgümüz. Birkaç sıra düz örgü öreceğim. Yani arkadan ters, önden düz olmak üzere. Birkaç sıra düz örgü örmeye devam edeceğim. Ondan sonra modelimizi uygulayacağız. Modelimiz de dörtlü ajur modeli olacak. Ben birkaç sıra düz örgümü öreyim. Ondan sonra tekrar birlikte çalışalım. Evet, etek ucunu birleştirdikten sonra arka yüzden ördüm ters sırayı. Sonra 4 sıra daha ördüm. Yani 2 ön, 2 arka sıra olmak üzere 4 sırada düz örgü ördüm. Bu kadar yol almış oldum. Şimdi bu sıra itibariyle modelimizi kuralım. Modelimiz dediğim gibi dörtlü ve ajur modeli olacak. Bunu daha önce bir videoda anlattım yapılışını. O videoya da yine sağ üst köşeden ya da videonun altındaki açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Burada biraz daha hızlı bir şekilde anlatıp uygulamaya çalışacağım. O videoda detaylı olarak anlatmıştım nasıl yapacağımızı. İlmek sayımız 12'nin katları şeklinde artı 3 ilmek şeklinde olacaktı. O nedenle başlangıç ilmeğimizi ben 123 olarak ayarladım. Yani 12'nin katı 10 katı 120 artı 3, yani 10 tane model uygulaması yapacağız. Şimdi bu tabloyu paylaşmıştım o videoda. O detaya girmeden bu tabloya göre uygulamamızı yapacağız. Kenardan ilk 6 ilmeğimizi öncelikle düz örerek başlıyoruz. Kenar ilmeğimiz dahil. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra yine tablomuza göre devam edelim. Bir sağ kesme, arkasından da bir dolama yapmamız gerekiyor. Sağ kesmeleri bakın böyle yapıyoruz. 2 ilmeği sağa doğru birlikte alarak örüyoruz. Arkasından dolamaları ben dediğim gibi yine böyle ipi öne alarak yapıyorum. Ve sonrasında dolama yaptıktan sonra 10 tane ilmek örmemiz gerekiyor. Bakın bir sonraki ilmeği örerken aynı zamanda dolamayı yapmış oluyorum. 1 oldu. 10 ilmeğin ilkini örmüş oldum. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine tablomuza göre devam edelim. Birinci modeli tamamladık. Şimdi ikinci modeldeki aynı uygulamayı yapacağız. Yine sağ kesme ve dolama. Önce sağ kesme yapıyorum. Sonra ipi öne alarak dolamayı yapmaya hazırlanırken sonraki 10 ilmeğin ilkini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 2 tane model için uygulamamız var. Biz 10 modellik bir ilmeğe sahibiz. Dolayısıyla araları tekrarlayarak, yani bir modelin kesme ve dolamasını yaptıktan sonra 10 ilmek. Sonra ikinci modelin kesme ve dolaması tekrar 10 ilmek. Sonra üçüncü modelin kesme ve dolaması şeklinde devam edeceğiz. Arayı tekrarlamış oluyoruz. Şimdi 10 tane ördükten sonra önce yine sağ kesme artı bir dolama yapıyorum. Tekrar 10 ilmek örüyorum. Bu şekilde şu an bakın 3. modeli tekrarını örüyorum. Bu şekilde devam edelim örmeye sıranın sonuna kadar. 7, 8, 9, 10. Bunu da yapalım birlikte. Sonra ben devam edeyim. 10 tane ördükten sonra önce bir sağ kesme, sonra dolama ve tekrar 10 tane örme. Bu şekilde devam ediyorum. Sırayı tamamlıyorum. Evet, sıra sonundayım. 10 tane ilmeği ördüm. Şimdi son olarak bu sıra için önce sağ kesme, arkasından dolama yaparak kalan ilmekleri örüyorum ki kalan ilmeklerimin 7 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve kenar ilmeği ile birlikte 7. Evet, modelin ilk sırasını tamamladık. Modelin arka sıraları hep aynı olacak ve bütün ilmekler ters örülecek. O nedenle arka sıralarda detaya girmeyeceğim hiç. Bütün ilmekleri ters örerek arka sırayı tamamlıyorum.
Evet, arka sırada bütün ilmekleri ters ördükten sonra tekrar ön sıradayız. Modelin bakın ilk ajur sırasını tamamladık. Şimdi ikinci ajur sırasındayız. Şu daha önce yaptığım uygulamadan da göstereyim. Bakın şu ilk ajurun olduğu sıramız bitti. Bir sonraki sırada bu ajurun her iki tarafında birer tane ajur olacak. Şimdi o uygulamayı yapalım. Yine tablodan devam edeceğim. 5 ilmekle başlayacağız. 5 düz ördükten sonra bir sağ kesme ve bir dolama yapacağız. Kenar ilmeği ile beraber 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ördükten sonra sağ kesme yapacağım. Bakın zaten şu ajurun üzerindeki ilmekten önceki 2 ilmekteyim. Bu 2 ilmeği kesiyor olacağız. Detayları anlatmıştım modeli anlattığım videoda. Sadece bunu söylemiş olayım. Bakın sağa doğru kesme yaptım. Sonra ipi öne alarak yeni bir ajur yapmaya hazırlanırken aynı zamanda bu ilk sıradaki ajurun üzerindeki ilmeği örüyorum. Bu ajurdan önceki ajurumuzu yaptık. Sonrasında da ipiğini öne alarak bir sonraki ilmeği örerken tekrar ajur yapacağız. Ama bakın bir sonraki ilmeğimiz ne olacak? Sola kesme olacak. Onu da şöyle yapıyorum. Ben bu şekilde uyguluyorum. Bakın ilk ilmeği bu şekilde boşa alıp ikinci ilmeği ördükten sonra aynı zamanda burada ajuru yapmış olduk. Ve bu ilmeği de bunun üzerinden geçiriyorum. Böylece sola kesme yapmış olduk. Bunun bir yöntemi daha var. Sola kesmenin. İkinci uygulamada da onu göstereyim. Şimdi arada bakın 2, 4, 7 tane düz ilmeğimiz var. Onları örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine ajurdan önceki 2 ilmekteyiz. Bakın aynı uygulamayı yapacağım. Bu sırada bu tekrarlarla devam edecek. Yani ajurdan 2 önceki ilmekte sağ kesme yapıyorum. İpi öne alarak ajurun üstündeki ilmeği örerken aynı zamanda bir tane dolama yapmış oluyorum. Sonra tekrar ipi öne alıp sonraki 2 ilmeği sola kesme yapıyorum. Bakın bu sefer de şöyle yapayım. Siz hangisi size kolay gelirse onu uygulayın. Sola kesmenin ikinci bir yöntemi de bu. Önce ilmeklerin yönünü düzelttim. Benim örme şeklimden dolayı bu gerekliydi. Sizin eğer ilmekleriniz bu şekilde duruyorsa yapmanıza gerek yok bu hareketi. Bakın sonra bu ikisini birlikte sola doğru alarak kesmiş oldum. Aynı zamanda arada ajuru da yapmış olduk. Bu şeyin yaptığım uygulamanın tekrarı ile geçecek bu sıramız. Bir kez daha yapalım. Arada 7 ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Doğrulamak için bakıyorum. Bakın ajurdan önceki 2 ilmekteyim. Hemen onları sağa doğru kesme yapıyorum. Sonra ipi öne alarak dolamaya hazırlanırken aradaki tek ilmeği örüyorum. Tekrar ipi öne alıp dolama yaparken ikinci taraftaki sola kesme bu defa onu yapıyorum. Ben bu şekilde keseceğim bundan sonra. Siz iki yöntemden hangisini tercih ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3 model için ikinci sırayı uyguladık. Tekrar 7 ilmek örüp aynı işleme devam edeceğim. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Evet, sıra sonunda son modeldeyim. 7 tane ördükten sonra önce sağ kesmeyi yapıyorum. Sonra ipi öne alıp ajurun üzerindeki ilmeği örerken aynı zamanda dolama yapıyorum. Tekrar ipi öne alıp sonraki 2 ilmeği sola doğru kesme yapıyorum. Ve kenarda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek kalıyor. Onları örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Arka yüzde bütün ilmekler ters örülüyor. Sırayı tamamlayıp ters olarak geliyorum. Evet, modelin ikinci ajur sırasında tamamladık. Şimdi üçüncü ajur sırasındayız. Bu sıraya yine 4 düz ilmekle başlayıp arkasından sağ kesme ve ajur yapacağız. Kenar ilmeği ile birlikte 1, 2, 3 ve 4 tane ördüm. Sonra yine bakın aynı şekilde ajurun üzerindeki ilmekten önceki 2 ilmekteyiz. Onları sağa doğru kesme yapıyorum.
Sonra ipi öne alıp bir sonraki ilmeği örerken aslında dolamamı yaptım. Bu defa aradaki ilmeklerin sayısı 3 tane olacak. Birini ördük. 2, 3. Şimdi bu sefer buradaki ajurun bu tarafına ajur yapıyor olacağız. O nedenle ipi öne alıp sonra sola kesme yapıyorum. Onun için de bakın uygulamam bu şekilde oldu. Arada 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğimiz var. Onları örelim hemen. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın yine ajurdan önceki 2 ilmekteyiz. Aynı uygulamayı bir kez daha göstereyim. Şöyle bir genişletip bu 2 ilmeği birlikte sağa doğru keserek aldım. Sonra ipi öne alıp bir tane dolama yaparken 3 tane ilmek örüyorum arada. 1, 2 ve 3. Sonra tekrar ipi öne alıp dolama yaparken sola kesme yapıyorum bu tarafta. Bu ajurların V şeklindeki ajurların sağ tarafında sağa kesme, sol tarafında sola kesme yapıyoruz. Arada tekrar 5 tane düz ilmeğimiz var. Bu kestiğimiz ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, aynı işlemi tekrarlayacağım. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Yine son modeldeyim. Önce sağ kesmeyi yapıyorum. İpi dolayıp 3 tane ilmek örüyorum. Sonra tekrar ipi dolayıp sola kesme yapıyorum. Ve kenarda 4 tane ilmeğim kalıyor. Bu kalan ilmekleri belirtmek için size sıra sonlarında gösteriyorum. Bu sırada 4 tane ilmek kaldı. Arka sırada yine bütün ilmekleri ters örüyoruz ve ön sırada son ajur sırasında tekrar görüşüyoruz. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. 3. ajur sırasını tamamladık. Şimdi 4. ve son ajur sırasıyla modelimizi tamamlayacağız. Kenardan 3 ilmekle başlıyoruz. 1, 2 ve 3. Arkasından yine bakın ajurdan önceki 2 ilmekteyiz. O nedenle şöyle bir takalım. Kesme yapıyorum. Sağ kesme. Sağ kesme yaptıktan sonra ipi öne alarak dolama yapıyorum. Arada bu sefer bakın 3 olan ilmek sayısı 5'e çıktı. Her seferinde artıyor. 1 ile başladık. 3 oldu. Şimdi 5 olacak. Arada 5 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. ilmek zaten ajurun üzerine denk geldi. Demek ki bu ajurun bu tarafına, sol tarafına tekrar bir ajur yapacağım. Dolama yapmak üzere ipi öne alırken sonraki 2 ilmeği sola keserek alıyorum. Evet, bir modeli tamamladık. Şimdi aradaki ilmek sayımız bu sefer 3'e düştü artık. Aradaki modelin içindeki ilmek sayıları artarken iki model arasındaki ilmek sayıları azalıyor her sırada. Şimdi 3 tane öreceğim. 1, 2, 3 ve zaten bakın tekrar ajurdan önceki 2 ilmekteyim. Aynı şeyi bir kez daha yapalım. Sağ kesme yapıyorum. İpi öne alıp dolama yapıyorum. Arada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane düz ilmek örüyorum. Sonra ipi öne alıp tekrar dolama yaparken sonraki 2 ilmeği sola kesiyorum. Arada model aralarında 3 tane ilmek var. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, son modeldeyim. Aradaki 5 ilmeği ördükten sonra ipi öne alıp sola kesmeyi yaparak bu modeli de tamamlıyorum ve kenarda sadece 3 ilmeğimiz kalıyor. Evet, modelin son ajur sırasında tamamladık bakın. Bundan sonra arka sırada bütün ilmekleri ters örerek ilk modeli bitirmiş olacağız. Sonra bakın şu uygulamada yaptığım gibi arada bu arkadan ters ördüğüm sıradan sonra 2 sıra daha öreceğim. Yani bir
önden bir sıra, düz sıra, bir düz sıra, bir de ters sıra, arkadan bir sıra. Arada toplam 2 sıra olmuş olacak iki model arasında. Ondan sonra tekrar bu ilk sırada olduğu gibi kenardan 6 ilmek örerek başladığımız sırada olduğu gibi ikinci modeli uygulamaya başlayacağım. Model aralıkları bakın bu çalışmada olduğu gibi olacak. İkinci modeli aynı şekilde uygulayıp bitireceğim. Arada yine 2 düz sıramız olacak. Bir ön, bir arka yüz olmak üzere. Sonrasında üçüncü modeli uygulayacağım. Toplamda 3 tane model uygulamış olacağız etek ucunda. Diğer uygulamaları aynı uygulamanın tekrarı olduğu için göstermeyeceğim. İkinci ve üçüncü model uygulamalarını. Onları ben tek devam edeceğim. Sadece dediğim gibi arada 2 sıra öreceğim. Bu ters sıradan sonra şimdi ters sırayı öreceğim. Arada bir düz bir ters sıra daha örüp ikinci modeli uygulayacağım. Arkasından üçüncü modeli uygulayacağım. Sonrasında tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet, elbiseyi örmeye devam ettim ben. İlk modeli uyguladıktan sonra 2 kere daha uyguladım. Toplamda 3 kere model uygulamış oldum. Model bitimine kadar olan uzunluğunu söyleyeyim öncelikle. 11,5 santimetre kadar oldu. Modelden sonra düz örgüye başladım. Düz örerek bir miktar devam ettim kol kesimine kadar. Şu anki uzunluğunu da söyleyeyim size toplam olarak. 28 santimetre oldu. Şimdi bu noktadan itibaren artık kol kesimine eksiltmelere başlayacağız. Örgünün şu an ön yüzündeyim. Şöyle yapacağım eksiltmeleri, bakın. Kenar ilmeği örmeden aldıktan sonra ikişer ikişer ilmekleri kesmeye başlıyorum. Bakın 2 ilmeği şöyle sağa doğru birlikte keserek alıyorum. Sonraki 2 ilmeği yine birlikte alıyorum. İkişer ikişer bütün ilmekleri kesiyorum. Ben sağ kesme yaptığım için bu şekilde alıyorum. İlmeklerimin yönü böyle durduğu için. Eğer sizin ilmekleriniz bakın şöyle duruyorsa örme şeklinizden dolayı şu şekilde yapabilirsiniz kesmeyi. Böyle birlikte alarak. Dediğim gibi benim ilmeklerimin yönünün duruşu böyle olduğu için ben sağ kesme yaparak bu şekilde alıyorum. İkişer ikişer ilmekleri keserek sırayı tamamlayacağız. Sıra sonuna doğru kesmeye devam ediyorum, bakın. Son 4 ilmekteyim. 3 ve 4. ilmekleri keserek aldıktan sonra son 2 ilmeği örerek sırayı tamamlıyorum. Şu an şişte 63 tane ilmek oldu. Kenar ilmekleri örmeden aldık. Aradaki ilmekleri ikişer ikişer kestik. Dediğim gibi 63 ilmek olması önemli. Sonrasında bu etek ucunda uyguladığımız ajurlu modeli bu göğüs kısmında da uygulayacağız. Modelin denk gelmesi için 64 ilmeğiniz olduğuna lütfen dikkat edin. Şimdi bu araya 3 sıra haraşo öreceğim. Ön yüzden düz ördükten sonra arka yüzden de düz örüyorum ki haraşo oluşsun. Bakın düz örerek arka yüzden de devam edeceğim. 3 haraşo sırası olacak. Birinci sırayı bu kestiğimiz sıra olarak sayarsak 6 sıranın bir sırasını örmüş olduk. 5 sıra daha bu şekilde önden ve arkadan düz örerek toplam 3 haraşo sırasını tamamlayacağım. Evet, 63 ilmekle toplamda bakın 3 tane haraşo sırası ördüm. Şimdi kol kesimi yapacağız. Kenardan 3 tane ilmek keseceğiz her iki taraftan da. Bakın şöyle yapıyorum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ikinci ilmeği örüyorum. Düz örüyorum ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir tane ilmek kesmiş oldum. Şimdi bir tane daha aynısını yapacağım. İlmeği örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2 tane kesmiş oldum. Bir tane daha keseceğim son kez. Örüyorum ve üzerinden geçiriyorum. 3 tane ilmek kesmiş olduk. Şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu 4. haraşo sıramız olacak. Bu kesme yaptığımız sıra.
Sırayı düz örerek tamamlıyorum önce. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyim. Aynı şekilde diğer tarafta olduğu gibi 3 ilmek de bu tarafta keseceğim. Şimdi ama arka yüzde olduğumuz için önden görüntü aynı olması için burada düz örerek kesmiştik. Şimdi arka yüzde ters örerek keseceğim. Ön yüzden görüntüler iki tarafta aynı olsun. İlk ilmeği yine örmeden aldıktan sonra bakın ikinci ilmeği ters örüyorum ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir oldu. Bir tane ters ilmek örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 oldu. Bir kere daha yapalım. Ters örüyorum ve ilmeği üzerinden geçiriyorum. 3 tane ilmek kesmiş olduk. Şimdi düz örmeye devam edeceğim. Çünkü 4. haroşa sırası olacak bu sıramız. Düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, kollar için her iki taraftan 3'er ilmek kestik. 63 ilmeğimiz vardı. Şu an 57 tane ilmek kaldı. Şimdi bu sırayla birlikte iki tane uygulama yapacağız. Birincisi kenarlara haroşo, 5'er ilmek haroşo bırakacağız. Orta kısmı düz örgüye çevireceğiz. Tıpkı bu alt kısımda olduğu gibi. Çünkü bu göğüs kısmına da modelimizi uygulayacağız. İkincisi de kol kesmelerine birkaç ilmek daha devam edeceğiz. Her iki taraftan birer tane olmak üzere. Şimdi onu şöyle yapıyoruz, bakın. Kenardan 5 ilmek haroşo olacak dediğim gibi. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü ilmekleri düz örüyorum. Şimdi 5. ilmekte kesme yapacağım. Şöyle yapıyorum. Bu tarafta ortaya doğru, yani sola doğru kesme yapacağım. Onu iki şekilde yapabiliyoruz. Şöyle yapabilirim. Bakın, ilmeklerin yönünü değiştirip 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ve 5. ilmekte hem haroşonun 5. ilmeğini tamamlamış hem de kesme yapmış oluyorum. Şimdi aradaki ilmekler düz olacak. Ön yüzde olduğum için zaten düz örüyorum. Son 6 ilmeğe kadar düz öreceğim. Evet, son 6 ilmeğe kadar düz örerek geldim. Bakın, buradaki 5 ve 6. ilmekleri yine kesme yapacağım burada. O nedenle birlikte alacağım. Ama bu defa sağa doğru kesme yapacağım. Onun için de bakın şöyle sağa doğru 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Bu aynı zamanda kenardaki haroşonun ilk ilmeği oldu. Kalan 4 ilmeği de tamamlıyorum. 5 ilmek haroşo olması için. 2, 3, 4. Son ilmekleri de artık haroşo görüntüsü olması için kenarda düz örerek alıyorum. 5 tane her iki kenarda haroşo ilmeğimiz olacak. Şimdi arka sıradayız. Arka sırada sadece bu kenarlardaki 5 ilmekleri düz örüyorum. Haroşo olması için. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Kalanlarını düz örgüye, ortadaki ilmekleri düz örgüye çevirmek için ters örüyorum. Arka yüzde olduğum için. Son 5 ilmeğe kadar ters örerek devam ediyoruz. Evet, son 5 ilmeğe kadar ters ördüm. Son 5 ilmeği haroşo olması için düz örüyorum. Arka yüzden de sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu kesme işlemini 2 kere daha yapacağım. 57 ilmekti ilk üçlü kesmelerden sonra. Şimdi her iki taraftan birer tane kestim. 55 ilmek kaldı. Şimdi bir kez daha aynı uygulamayı yapayım sizinle birlikte. Bakın, ilk 5 ilmek düz olacak haroşo için. 2, 3, 4 ama 5. ilmeği kesme yaparak alacağım. Şöyle yönlerini değiştiriyorum. Çünkü sola kesme yapacağım bu tarafta. Birlikte aldım. Bu taraftaki ikinci tekli kesmeyi yapmış olduk. Şimdi aradaki ilmekler yine düz örülecek. Son 6 ilmeğe kadar. Son 6 ilmeğe kadar ördüm. 5. ve 6. ilmekleri yine keserek alacağım. Bu defa sağ kesme yapacağım. Bakın, şöyle birlikte alıyorum bu 2 ilmeği. Böylece bu taraftaki, sol taraftaki ikinci tekli kesmeyi de yapmış oldum. Kalan ilmekleri düz örerek sırayı tamamladım. Bakın, orta kısımda düz örgümüz başladı. Kenarlarda 5'er ilmek haroşomuz oluştu.
Arka sırada yine kenarlardan 5 tane düz, 5'er ilmek, ortadaki ilmekleri ters örerek sırayı tamamlayacağım. Sonra 3. kez aynı işlemi uygulayarak birer kesme daha yapacağım. Arka yüzden de yine öreceğim. 3 kesmeyi tamamlayıp tekrar döneceğim. Evet, 3 kere tekli kesmeler yaptım her iki tarafta. Bakın 3 haroşa sırası oluştu. Oradan da anlıyoruz bunu. İlk 63 ile başladık. 3'er tane kestik. 57 kalmıştı. Şimdi yine 3'er tane tekli kestik her iki taraftan. Toplamda 51 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 51 ilmekle örgümüzün bu göğüs kısmına devam edeceğiz. Bir modeli uygulayacağız burada ama model uygulamadan önce birkaç sıra daha düz örmek istiyorum. Bu kısmı biraz daha uzun tutmak istiyorum. O nedenle muhtemelen 4 sıra öreceğim. Yani 2 ön 2 arka sıra. 4 sıra daha öreceğim. Kenardaki 5 ilmeklerimiz haroşa, ortadaki ilmeklerimiz düz olacak şekilde 4 sırayı örüp tamamlayalım. Evet, 4 sıra daha düz örgü ördüm. Yani 2 haroşa sırası daha ilave ettik. Bakın toplamda şu aradaki haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşa sırası olmuş oldu. Şimdi artık modelimizi uygulayalım. Toplamda şişte 51 ilmeğimiz var. Her iki tarafta 5'er ilmek haroşa, 10 ilmeği bunlara çıkartırsak ortada 41 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi modelimizi anlattığım videodan ya da daha önce uyguladığımız model kısmından hatırlarsanız model 12'nin katları artı 3 şeklinde ilmekten oluşuyordu. 12'nin katları 12, 24, 36, 3 daha 39 ilmek yapar. 3 tane model kuracağız. 3 tane V ajur kuracağız ön gövde kısmına. Ama 39 değil 41 tane ilmeğimiz var. Dolayısıyla 2 tane ilmek fazlamız var. O 2 ilmekleri birer ilmek olmak üzere iki tarafa paylaştıracağız. Yani modeli kurarken normalde şu tablomuzu hatırlarsanız kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördükten sonra başlıyorduk. Bir tane ilave edeceğim. O 39'u 41'e tamamlamak için her iki tarafa. Bu 6'yı 7'ye çıkartacağım. Şimdi ilk kurulumunu anlatayım ben size. Sonrasında yine tek devam edebilirim. Bakın kenardan önce ilk 5 tane ilmeği haroşa yani düz örüyorum. Şimdi düz örgü kısmına geldim. Dediğim gibi 6 yerine 7 tane ilmek örerek başlayacağım. Siz burada farklı ilmek sayınız olursa bu tablomuza göre 12'nin katı artı 3 şeklinde modelimiz var. Ne kadar fazlalık varsa onları iki tarafa paylaştırarak modeli kurabilirsiniz. 7 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonrasında hatırlarsanız önce sağ kesme yapıyorum. Sonra bir tane dolama yapıyorum ve arada 10 tane ilmeğimiz var. Bu kısımlar hep aynı daha önce uyguladığımız şekilde. Hızlı geçeceğim. Bir taneyi ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci modeli hemen kuralım. Sağ kesme, dolama. 10 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üçüncü modeli kuruyorum. Önce sağ kesme. Sonra dolama. Kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek kaldı haroşaya kadar. Zaten bakın normalde tablomuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 görünüyordu. Birer tane her iki tarafa ilave yaptığımız için 8 ilmek olması normal bir sonuç oldu. Şimdi kenardaki 5 tane haroşayı örerek sırayı tamamlayacağım. Model kurulumunu bu şekilde yaptıktan sonra uygulamasını anlatmayacağım. Daha önce uyguladık. Aynı şekilde tablomuza göre devam ederek bu artırma, daha doğrusu dolama yaptığımız noktaların bir sonraki sırada iki tarafına, yine sonra iki taraflara dolamalarımızı yaparak, yani model uygulamamızı yaparak bir tane modeli tamamlayalım. Sadece kenarlarda 5 haroşalarımız devam edecek, 5 ilmek. Bu şekilde modeli tamamlayayım. Sonrasında tekrar görüşelim.
Evet, elbisenin göğüs kısmına modeli bir kere uyguladım. Sonrasında öncesinde ördüğümüz kadar düz sıra ördüm. Onları da şöyle yandan söyleyeyim. Modeli uygulamadan önce kenarda bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşa sırası örmüştük. Model sırasında 4 tane daha ördük. 1, 2, 3, 4, 9 oldu. Sonrasında da yine 5 sıra daha ördüm. 10, 11, 12, 13, 14. Toplamda şu aradaki haroşadan itibaren 14 haroşa sırası oldu. Kenardan saymanız daha kolay olacaktır. Şimdi bu kısmına artık yaka kısmına da yine bir haroşa sırası öreceğiz. Onun için de şöyle yapıyoruz. Kenardan yine ilk 5 ilmeği haroşa olacak şekilde örüyoruz. Arkadan 5 tane arada düz ilmek olacak. Ön yüzde olduğumuz için yine onları da düz örüyorum. 5 haroşa 5 düz. Sonra aynı şekilde diğer tarafta da 5 haroşa 5 düz olacak. 10 da burada 20 oldu. Araya 31 tane haroşa ilmeğimiz kalıyor. Şimdi onları öreceğim. Ön yüzde olduğum için fark etmiyor düz ördüğüm için ama arka sırada fark edecek. Şimdi 31 tane örüyorum. ...31 tane ördüm. Geriye bakın. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek kaldı. 5 tanesi düz olacak. Kalan 5 tane de zaten kenardaki haroşalar. Onları da örüyorum. Şimdi arka yüzde tabii ki fark edecek düz ilmeklerle haroşa ilmekler. Yine kenardan ilk 5 ilmeğimiz haroşa. Onları düz örerek alıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sonra arada 5 tane düz ilmeğim var. Onları arka yüzde olduğum için bakın ters örüyorum. Sonra arada yaka kısmında tıpkı şu aradaki haroşa kısmı gibi beldeki yaka kısmında da haroşa lastiğimiz olacak. 31 ilmek onlar. O nedenle düz örüyorum onları. 3, 4, 5, 31 tane düz ördükten sonra geriye 10 ilmek kaldı. Onların ilk 5'i önde düz, arkada ters görünen ilmeklerimiz. 5 tane ters örüyorum. Sonra kenardaki 5 tane haroşa. Ön yüzden ne yaptığımıza bir bakalım. Bakın 5 ilmek haroşa kenarda, yanında 5 tane düz ilmek, ortada 31 tane yine haroşa, 5 düz ve 5 haroşa. Bu şekilde birkaç haroşa sırası olana kadar bu ortadaki yaka lastiğimiz örmeye devam edelim aynı şekilde. Evet, yaka kısmına gelecek haroşayı da ördüm. Tıpkı bu bel kısmındaki haroşa gibi 4 sıra ördüm buraya da. Bakın ortada haroşamız var 31 ilmek. Arada 5'er ilmek, her iki tarafta düz ilmeklerimiz var. Kenarlarda yine haroşa lastiklerimiz var. Şimdi ön yaka kısmını keseceğiz, bu orta kısmı. Ama keserken 5'er ilmek her iki taraftan haroşa ilmekleri ayıracağız omuzlara. Bakın omuzlar şöyle olacak, askı kısımları. 5 haroşa 5 düz, 5 haroşa şeklinde 15 ilmekten oluşacak. Aynı şekilde bu tarafta da 5 haroşa 5 düz, 5 haroşa şeklinde 15 ilmek olacak. Bu 31 ilmekten 5'er ilmek kenarlara ayırdığımız için ortada boyun kısmına gelecek olan 21 tane ilmeği keseceğiz. Şimdi bu uygulamayı yapalım. Önce 5 ilmeği örüyorum. Haroşa. Sonra 5 düz ilmek. Sonra tekrar 5 tane haroşa örüyorum. 3, 4. Bakın 5.'yi şöyle öreceğim. Önce bir tane örüyorum önden. Sonra arkadan aynı ilmeğe bir kez daha batarak bir tane fazladan ilmek üretiyorum. Bu ürettiğim fazladan ilmeği bu aradaki ilmekleri kesmek için kullanacağım. Ve bu ara geçişin de düzgün durmasını sağlamış olacağım aynı zamanda. Şimdi bakın
Şu fazla ilmeğim burada dururken buradan ilk ilmeği örerek alıyorum ve bu fazla ilmeği üzerinden bakın şöyle geçirerek kesmiş oluyorum. Bir tane ilmeği kestim. Şimdi devam ediyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Yine üzerinden geçirerek bir önceki ilmeği kesiyorum. 2 oldu. Devam ediyorum. Örüyorum. Kesiyorum. 3 4 5 6 bu şekilde 15 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Evet, kesmeyi tamamladım. Bakın sol şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir tane de buradaki ilmeğim en son kestiğim ilmekle birlikte 15 tane ilmek oldu. Şimdi bu sol omuzu öreceğim. Askı kısmını. Yine ilk 5 ilmek haraşo olacak. 5. Arada 5 tane düz ilmeğim var. Ve tekrar kenardaki haraşo ilmekleri örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi ipimiz bu tarafta olduğu için bakın önce bu sol omuzu öreceğiz. Bu omuzu bitirdikten sonra tekrar ipimizi sağ tarafa bağlayıp sağ omuzu öreceğiz. Devam ediyorum şimdi arka sırada da. Bu sırayı da göstereyim. Kenarda yine 5 ilmek haraşo. Arada 5 ilmek düzümüz var. Arka yüzde olduğum için ters örüyorum o 5 ilmeği. Sonra tekrar 5 ilmek haraşo. Miktar bu şekilde. Bu askı kısmını örelim. Evet, askı kısmını ördüm. 8 haroşa sırası oldu. Uzunluğunu da söyleyeyim. Bu kesme yaptığımız yerden itibaren 4 santim oldu. Şimdi bu 8 haroşa sırasının üzerine 3 haroşa sırası da bütün ilmekleri haroşa olarak öreceğim. Ve bu omuzu bitireceğim. Bütün ilmekleri ortadaki bu 5 ilmek de dahil haroşa olarak örüyorum. Toplam 3 haroşa sırası. Ön sıra zaten aynıydı. Arka sırada ortadaki ters olan ilmekleri de düz öreceğim. Bakın ortaya geldim. Onları da düz örüyorum. Haroşa olması için. Evet, 3 haroşa sırası daha ördüm. Toplamda bakın bu kesme yaptığım sıradan sonra 11 haroşa sırası oldu. Artık keserek tamamlayacağım. Bakın şöyle ilk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği örüyorum ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde. Sonraki ilmeği yine örüyorum. Yine kesiyorum. Yine örüyorum. Yine kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi keserek bu omuz askısını tamamlayalım. Evet, ilmeklerin hepsini kapatarak bitirdim bu omuz askısını ve ipi kestim. Bu ipi arkada yürüterek saklayacağım sonra. Şimdi uzunluğunu da söyleyeyim size, bakın. Bu beldeki haroşa kısmından itibaren toplam uzunluğumuz 15 santimetre oldu. Siz dilerseniz çocuğun fiziksel özelliklerine göre bu kısmı daha da uzatabilirsiniz. İsterseniz bu göğüs kısmını uzatabilirsiniz ya da bu askı kısmını uzatabilirsiniz. Ben bunu ön parça olarak düşünüyorum. Düğmeleri ön parçaya dikeceğim. Yani buralara düğme dikeceğim, 2 tane sağa ve sola. İlikleri ise arka tarafa açacağım. Dediğim gibi bu da tamamen tercihe bağlı. Dilerseniz siz ilikleri öne de açabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Zaten ön ve arka birebir aynı örülecek. Tek fark
önde düğme olacak, arkada ilik olacak. Ben o şekilde düşündüm. Dilerseniz farklı da yapabilirsiniz. Şimdi bu askıyı tamamladık. Sağ tarafı da yapalım. En son hatırlarsanız buradan örerek gelip sonra kesmiştik. Dolayısıyla şurada kalmıştık bu taraf için. O nedenle ipi buradan bağlayacağım. Arka yönden yani. Şöyle ilmekleri şişin ucuna doğru alıyorum. İpimi de alıyorum. Şimdi aynı şekilde burada da toplam 8 haroşa sırası, kenarlar haroşa, ortada düz örmüştük. Aynı şekilde öreceğim önce 8 sıra. Ondan sonra 3 sırada full haroşa örüp kesme yapacağım. Birebir aynısını yapacağım bu tarafa da. Şöyle başlayalım önce. Önce 5 sıra haroşa öreceğim. 5 ilmek. Şöyle ipi arkaya alayım. Sonra 5 tane de ters öreceğim. 5 ters örüyorum. Kalan yine 5 ilmeği de yine haroşa olması için düz örerek arka sırayı tamamlıyorum. Dediğim gibi diğer askıyı da birebir aynı şekilde şimdi bu tarafı da örüp tamamlayacağım. Evet, sağ omuz askısını da diğeriyle aynı şekilde ördüm ve bu ön parçayı tamamladım. Şu haliyle ölçülerini bir daha vereyim size. Bakın şu uzunluk, bu beldeki haroşadan itibaren uzunluğumuz 15 santimetre. Göğüs genişliği 20-20,5 santimetre. Elbisenin toplam boyu şöyle ölçersem 44 santimetre. Şimdi videoya uzunca bir ara vereceğim ben. Diğer parçayı da bu parçayla aynı şekilde öreceğim. Tek fark bu son kısımda buraya düğme dikeceğimi söylemiştim. Diğer parçada şu kısma, şu sondaki haroşa kısmına ilik açacağım. Dolayısıyla bu omuz kısmından iki parça birleşmiş olacak. O kısmı yine birlikte çalışırız. Ben diğer parçayı da buraya gelene kadar aynı şekilde öreyim. Birebir her şey aynı olacak. Tamamlayayım diğer parçayı da. Buradaki bu ilik kısmını birlikte tekrar çalışıp ondan sonra elbiseyi tamamlarız. Evet, sizinle birlikte ön parçayı örüp bitirdikten sonra ben arka parçayı örmeye devam ettim. Tamamen aynı sayılarla birebir aynı şekilde başladım. Ön parçayla aynı uygulamaları yaptım. Bu kısmını aynen ördükten sonra ön kısmını yine model uygulamasında yaptıktan sonra yaka kısmına geldim. Şimdi burada ufak bir değişikliğimiz var, onu söyleyeceğim. Öncelikle bakın şu omuz kısmı ön parçada şu ön yakadan itibaren omuz parçasını 6 santimetre örmüştük. Arka parçada bunu biraz daha uzun tutmak istedim. Çünkü arka parça öne doğru kıvrılacak ve iliklenecek. Onu bakın şöyle ölçüsünü söyleyeyim hemen. 8 santimetre kadar ördüm. Şu kısımda şu kenarlar haroşa, ortası düz olan kısımda 5 sıra daha fazla ördüm. Ön parçada bu kısım 8 sıraydı. Yani bu yakadaki 4 sıra haroşadan sonra bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ortası düz olan kısımdan bahsediyorum. 8 sıra örmüştük. Sonra da 3 sıra haroşayla bitirmiştik. Şimdi bu arka parçada yine bu öndeki haroşa kısmından sonra bakın 2, 4, 6, 8, 10, 13 sıra. Yani 5 sıra daha fazla ördüm. Uzatmış oldum bu kısmı. Sonra yine 3 sıra haroşa örerek bitirdim. İkinci değişikliğimizde bu 3 sıra haroşanın ikinci sırasında ilikleri uyguladım. Şimdi ben sol omzunu ördüm. Arka parçanın sağ tarafını birlikte örelim. Nasıl yaptığımı da görmüş olalım. Dediğim gibi bu kısmı 5 sıra uzatarak 13 sıra olacak şekilde ördüm. Şimdi haroşa kısmına başlıyorum. Son 3 haroşa sırası. Bir sırayı öreceğiz önce. Hem önden hem de arkadan bütün ilmekleri düz örerek bir sıra haroşa öreceğiz. Ondan sonra ikinci sırada iliklerimizi açacağız. Ben bu sırayı bir tamamlayayım önce.
Evet, bir sıra haroşo ördüm. Önden ve arkadan düz örerek. Şimdi ikinci haroşo sırasında ön yüzdeyiz. İliklerimizi yapacağız. Şöyle yapıyorum. Kenardan 3 ilmeği örüyorum. Sonra ipimi bir kere dolayarak iliği oluşturuyorum. Arkasından gelen 2 ilmeği birlikte keserek alıyorum ve burada iliğimiz oluşmuş oluyor. Sonra son bakın 3 kenarda doladık ve kesme yaptık. Sonda 5 ilmek kalana kadar aradaki ilmekleri örüyorum. 5 ilmek kaldığında bu 2 ilmeği yine önce kesiyorum. Simetrik olması için iki tarafta iliklerin. Kenardan 3 ilmekten sonra dolama yapmış ve arkasından kesmiştik. Son 5 ilmekte 4 ve 5. ilmekleri kestim. Şimdi 3 ilmek kaldı. Burada dolamayı yapıyorum. Kalan ilmekleri örüyorum. Her iki tarafına bakın şurada göstereyim. İki tarafa birer tane bu şekilde ilik açmış olduk. Arka sıradan da bütün yine ilmekleri düz örerek, çünkü haroşo sırasını örüyoruz. Bakın bu doladığımız ilmeği de bu şekilde alıyorum ki iliğimiz oluşsun. Bu sırayı da örüyorum. Üçüncü sırayı da öreceğim. Arkasından tıpkı ön parçada olduğu gibi ilmekleri keserek bu omuz askısını da bitirmiş olacağım. Evet, 3 haroşo sırası tamamlandı. Şimdi ilmekleri keserek kapatıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği örüyorum ve ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatacağız. İlmekleri kapattıktan sonra ipi kestim ve bu ip parçasını örgünün arka kısmında yürüterek gizliyorum. Evet, ipleri gizledikten sonra artık örgü kısmı bitmiş oldu elbisenin. Şimdi sıra yan dikişlerimizi dikmekte. Evet, sıra elbisenin yan dikişinde. Ben diğer tarafını diktim. Şimdi bu tarafı sizinle birlikte dikeceğiz. Bu başlarken ilmek alırken ben ipi uzun bırakmıştım. O ipi kullanacağım. Siz eğer burada uzun ip bırakmadıysanız yeni bir ip de bağlayabilirsiniz. Ucu küt bir kaneviçe iğnesi ya da yün iğnesi kullanabiliriz. Şimdi başlangıçta biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şu ilk başladığımız kısım çift kat şeklindeydi. Her iki tarafı da bakın çift katlı. Bu kısımda biraz dikkat gerekiyor. Bu iki katın iç kısımlarını birlikte, dış kısımlarını birlikte dikeceğiz. Şimdi ipimiz bakın şu iç kısımda, örgünün iç yüzü burası. İç kısımda takılı, başlangıcımız çünkü burasıydı bakın. Siz de eğer ip bağlayacaksanız bu iç taraftan bağlayın ipinizi. Şimdi buradan şöyle karşıya geçeceğim öncelikle. Tam da bu dönen tarafın, daha doğrusu birleştirdiğimiz noktanın hemen dibinden bakın şuradan başlıyorum. Şöyle kenarda bu kenar ilmeklerimiz vardı. Kenarda şu görünüyor bakın. Birer ilmeğimiz var. Onların aralarından dikeceğiz. Bakın görünüyor o şeyler. İğneyi takacağımız yerler. Bakın burası. Bu şekilde. Bir geçiriyorum bu tarafa. Sonra aynı şekilde yine bu tarafın iç tarafındayız şu an. Olduğu noktadan yine bakın şu hemen buluyorum kenar ilmeğimi. Bakın görünüyor zaten şurası. Şöyle parmağımı araya geçirirsem. Dediğim gibi başlangıç kısmı biraz dikkat gerektiriyor ama sonrasında çok kolaylaşıyor. Bakın böyle zaten görünüyor. Şöyle bir parmağınızla açtığınızda örgüyü nereden geçmeniz gerektiği bakın görünüyor ilmekler. Bu şekilde geçiyorum. Şimdi başlangıçta biraz şöyle seyrek gevşek bırakalım. Çok çekmeyelim. Sonrasında çekeceğiz. Bakın en son şurada kalmışım. İğne şuradan geçmiş ipim. Görünüyor ipim. Oradan yine son battığım yerden bir sonraki bakın şu araya. Yine gözüküyor. Geçiyorum. Sonra bu tarafta yine aynen en son
ipi geçirdiğim, şöyle parmağımı araya geçireyim. İpi en son geçirdiğim nokta, bakın burası, ip burada, şurada. Ondan bir sonraki ilmeğe bakın böyle. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi arada böyle ipimizi çekerek o gevşekliği, bolluğu alalım. Sonra yine karşı tarafta en son geçtiğimiz nokta neresiydi? Bakın ip şurada, şuradan geçmiş. Buradan yine bir sonraki sıranın ilmeğine bu şekilde dikeceğim karşılıklı. Şimdi tam uç kısmına geliyoruz. Dönüş noktasına. Burada dönüş yapacağım ön tarafa doğru. Bakın ön yüze geçtik. Arka yüzden başladık. Ön yüze doğru dönüyoruz. En son nerede kalmışız burada? İpimiz bakın şurada. Şu arada. Buradan bir sonraki sıranın ilmek aralığına şöyle iğnemi geçiriyorum. Böyle devam edeceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi ön yüzden yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok az kaldı zaten. Şu birleştirdiğimiz noktaya geldiğimizde çok kolaylaşacak. Evet, bakın bu çift katlı olan kısmı geçtik. Artık kenardayız. Aynı şekilde yine devam edeceğiz. Bakın bu yine kenar ilmeklerinin aralarından, ama işimiz artık çok daha kolay. Tek kat olduğu için. Zaten iğneyi bakın şöyle taktığınızda bir sonraki boşluk gözüküyor çok net bir şekilde. Bakın. Bu şekilde devam edeceğim. En son iğneyi geçirdiğim noktadan bir üst sıranın yine ilmek aralığına geçerek önce biraz gevşek bırakıyorum ipi. Sonra birkaç sıra geçtikten sonra bakın şöyle bolluğunu alıyorum. Gayet düzgün, hiç görünmeyen, dışarıdan belli olmayan bir dikiş oluyor. Dikkat etmemiz gereken şey sıra atlamamak ve karşılıklı aynı sıraların modele geldik çünkü karşılıklı gelmesine dikkat etmek. Bu şekilde dikmeye devam edeceğiz. Nereye kadar? Bakın şu haroşo aramız vardı 4 sıra. Orayı da bitirene kadar bu 3 ilmek keserek kol girintisi yapmıştık. Oraya kadar, şu köşeye kadar bütün bu yan ilmekleri karşılıklı bu şekilde birleştireceğiz. Evet, elbisenin yan dikişini kol kesimine kadar yaptım. En son buradaki ipi iç kısımda bakın burada yürüterek gizledim. Son olarak bu omuz kısımlarındaki ikişer tane düğmemiz vardı. 2 ilik açmıştık. Onları diktim. Bakın şöyle göstereyim. Tam bu iliklerin karşı geldiği noktalara şöyle ölçerek düğmeleri diktim ön parçaya. Ve sonra şöyle iliklediğimizde elbisenin son haline ulaşmış oluyoruz. Böylece bu projeyi de tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım yapmak istersiniz. Yapmak isterseniz şimdiden size de kolay gelsin. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Eğer hala takip etmeyen, abone olmayanlar varsa lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.